Kanalımdan herkese merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir tarif ile karşınızdayım. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel bir şerbetli tatlı yapacağız. Üstelik de çok az malzemeyle hemen hemen her evde yapılabilecek bir tatlı yapacağız. Daha önce duymamış olabilirsiniz ama duyun. Kızarmış yoğurt tatlısı yapıyoruz. Çok kolay, çok basit, çok pratik. Videoma geçmeden önce her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bu arada katıl butonundan da katılmak isteyenler kanalıma katılabilir. Ayrıca da hip sekmesine tıklayarak da videoma puan verebilir, bol bol yükseltebilirsiniz tabii ki de. Hemen videomuzu hazırlama aşamasına geçelim. Hep birlikte kızarmış yoğurt tatlısını yapmaya başlayalım. Evet, yoğurt tatlısını hemen hazırlamaya başlıyoruz. İlk önce ne yapalım? Tabii ki de şerbetini hazırlayalım. Tenceremizi buraya hazırlıyoruz. Tenceremizin içine şekerimizi ilave ediyoruz. 1 ve 2. bardak şekerimizi döküyoruz. 2 bardak şekerle yapacağım. Fazla şeker kullanmayacağım. Üzerine suyunu ilave ediyoruz. Üzerine de 1 ve 1,5 bardak da su koyduk. Yani 2 bardak şekere 1,5 bardak su koyduk. Şöyle biraz da limon suyu ilave edeceğim. Limon suyuyla birlikte yoğurt tatlımızı hazırlamış olacağız. Hemen buradan ocağı yakalım. Ocağımıza koyalım şerbetine. Kaynamaya başlasın. Evet, şerbetimizi şöyle karıştırarak şekerlerin erimesini bekliyoruz. Şerbetimiz soğuk olacak. Onun için daha önceden hazırlıyorum. Şerbet hazır olsun ve bir kenarda beklesin. Kızarmış yoğurt tatlısının şerbeti hemen hemen kaynama noktasına geldi. Şöyle bir çimdik tuz atıyorum. Eskiler buna ne der? Şeytan karışmasın, hemen her tatlı da olsa bir çimdik tuz atılır derdi annelerimiz. Ben de onların dediklerini devam ettiriyorum. Ve bir çimdik tuz attım hemen şerbetimin içine. Bakın kaynamaya başladı artık. Şöyle dediğim gibi yarım da limonumuz vardı. Kaynamaya başladığı için artık limonumuzu sıkabiliriz. Bu da şekerlenmesini önleyecektir. Yarım da değil, yani yarımın yarısı kadar. Çünkü şerbetimiz çok fazla değil. Şöyle onu da sıktık. Karıştıralım. Kaynatalım. Bu şerbet hazır olsun. Kenarda beklesin. Biz de hamurunu hazırlayalım yoğurt tatlısının. Evet, gördüğünüz gibi kaynıyor şu anda şerbetimiz. Evet, şerbetimiz gördüğünüz gibi şöyle bakın, ne çok sulu ne de çok koyu bir şekilde olacak. Çok sulu yaparsanız tatlılarınız sünger gibi hemen içine çekecek ve hamur olacak. Birazcık koyu kıvama getirmenizi tavsiye ederim. Zaten olacaktır şerbetimiz. Çünkü ölçülerimiz su oranı yarım bardak şekerden azalttık. Bunun için istediğimiz kıvam çok kolay bir şekilde hazır olmuş olacak. Şu anda artık şerbetimiz şöyle gösterelim kıvamına geldi. Üzerinde gördüğünüz gibi kaynarken sürekli köpürüyor. Bu da hazır olmuş demektir. Hemen ocağımızı kapatıyoruz ve şerbetimiz hazır olmuş oldu. Kızarmış yoğurt tatlımızın şerbetini hazırladık. Şimdi sıra geldi hamurunu hazırlamaya. Hemencecik hamurunu da hazırlamaya geçelim. Kabımızı alıyoruz. 2 tane yumurta kullanacağız. Şöyle kabımın içine yumurtaları kırıyorum. Üzerine 1 bardak yoğurt döküyorum. Şimdi koyduğum malzemeleri şöyle bir güzel bir karıştıralım. Şimdi üzerine şöyle birkaç damla limon. Şöyle de sürüklüyoruz. Sıkıyorum. Şöyle karbonat koyacağım. 1 ve 2 çay kaşığı karbonat koyduk. 1 tane de vanilya koyalım. Güzel koksun. Tamamdır. Şimdi tüm malzemeleri yine karıştırıyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Şöyle bir çimdik de yine tuz şeytan karışmasın diye
Kabartma tozu koymadım. Sadece karbonat ile yapacağım kızlar. Bakın çok güzel olacak. Şimdi üzerine ununu ilave edeceğiz. Bir bardak unumuz vardı. Ve unu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bakın hızlı bir şekilde değil. Yavaş. Sürekli çırpıyoruz. Biraz daha bir bardak unu yavaş yavaş veriyorum. Şu bardağın unu tamamen gitti ve bir bardak un kullandık. Şimdi yeterli artık. İyice yine çırpıyoruz ve hamurumuz hazır olmuş oluyor. Bakın hiçbir topuç kalmasın ve şöyle akıcı homojen. Bak şöyle gösterelim. Böyle bir kıvam. Yani ölçülere bakarsanız zaten birebir uyguladığınızda siz de bu tatlıyı yaparsınız. Tamam. Şunu alalım. Tatlımızın hamuru da hazır oldu. Tatlımızın hamurunu hazırladık. Kızarmış yoğurt tatlımızın hamurunu da hazırladık. Hemen şimdi kızartma aşamasına geçelim. Hemen şimdi pişirmek için tenceremizi ocağa koyuyoruz. Mümkün olduğunca böyle küçük tencere kullanın ki çok fazla yağ gitmesin. Şöyle biraz sıvı yağ bol koyuyoruz kızlar. Şöyle bakın. Sıvı yağımız bol olacak. Şimdi yağımızın kızmasını bekliyoruz. Hemen başlayalım artık. Önce kaşığımızı yağa batırıyoruz ki dökmesi kolay olsun kızlar. Şöyle bakın bir tane deneyelim bakalım. Hemen böyle tekrar yağımızın içine, fazla doldurmanıza da gerek yok kaşığınızı da, şöyle yarım kaşık evet, bu şekilde tatlımızı hazırlıyoruz. Böyle diğer kaşıkla şöyle üzerlerine atarsanız bakın topidik topidik bunlar şişecek. Şöyle bakın topidik topidik bunlar böyle şişecek. Yavaş yapacaksınız tabii ki de. Şöyle döndürelim. Bakın tombik tombik oldular. Yağ atarsanız top gibi olur. Üzerlerine. Evet, kızaranları hemen alacağız. Azar azar yapacağız çünkü tenceremiz küçük. Şöyle gösterelim. Hemen kabımızın içine koyuyoruz ve devam ediyoruz tatlımızı hazırlamaya. Tatlımız bitti. Şu anda ocağımızı kapatalım. Kızarttık ve tatlımızı şu anda hazırladık. Şöyle gösterelim tatlıları. Süper oldular. Topidik topidik. Gördünüz mü? Böyle güzel bir oldular. Şimdi şerbeti hemen böyle alıyoruz. Şöyle tatlıları hemen şerbetin içine bırakıyoruz. Şöyle dökelim hepsine.
tatlıları şerbetleyelim şöyle güzel bir içsinler. Zaten hemen içecektir. Çok fazla uzun sürmeyecek içmeleri. Şöyle biraz sıyıralım, bekleyelim. Şimdi şöyle kabımın içine koyacağım ben bunu. Hemen kabımızın içine döküyoruz. Şöyle. Tatlıları. Şöyle gösterelim. Tatlımızı hazırladık. Evet, yoğurt tatlımızı hazırladık. Kızarmış yoğurt tatlımız süper oldu. Çok da güzel yaptım. Biraz soğusun, tadına tuzuna hep birlikte bakarız bakalım nasıl bir şey oldu. Evet, yoğurt tatlımız hazır olmuş oldu. Çok da güzel oldu. Hemen tadına bir bakalım. Şöyle bir tanesini alıp yiyeceğim kızlar. Şöyle bakalım. Gösterelim. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Ay süper olmuş. Ama hafif şekeri biraz fazla gibi geldi. Azıcık daha azaltabiliriz şekerini ama isteyen tatlı hiç azaltmasın. Bu şekilde de yapsın. Çok kolay bir şekilde kızarmış yoğurt tatlısı hazırlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Üstelik de kabartma tozu falan koymadık. Neyle yaptık? Karbonatla yaptık. Eskiden annelerimiz karbonatla yaparmış. Biz de karbonatla yaptık. Çok da güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir kızarmış yoğurt tatlısı tarifimi. Videoma burada son verirken her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Ayrıyetten katıl butonumuz aktiftir. Oradan da katılabilirsiniz kanalımıza. Hip sekmesinden de videoma puan verebilirsiniz. Hadi görüşürüz bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.